ünlü astrolog, astrolojinin prensesi, ünlülerin yakın dostu, arkadaşı İpek Can Murat'la birlikteyiz. İpek hoş geldin canım. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Öncelikle buradan bütün katılımcılara da ben de selamlar gönderiyorum. Biliyorsunuz dün de aynı şeyi söyledim. Lütfen yayınımızı, paylaşalım. Caner burada mısın? Ümran burada mısın? Neredesiniz canlarım, dostlar, arkadaşlar? Biliyorsunuz bugün yayın yapacaktık. Dünden söyledik. Bana da yazmışsınız çoğunuz ama yavaş yavaş geleceksiniz sanıyorum. Nasılsın Bilal abicim? İyi misin? Ne var ne yok? Güzel Çok hafta şükür, sonları diliyorum. çok şükür iyiyim. Sağ olasın, eksik olma. Şimdi yayın saatleri değişti tabii maçlarla çakıştı Ramazan'dan dolayı. Evet, biliyorum. İftardan bir saat Bugün sonraya onun aldık için ama yayınımızı biraz aza indirgeriz. Yani 40-45 dakika yaparız ki herkes evet. maçı seyretsin diye. Bugün evet onu söyleyecektim. Bugün yayınımızı 8'e çeyrek kala, 9'a çeyrek kala bitirmek zorundayız. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Moderatörlerimiz gelmedi galiba. Ama Gelirler bütün şimdi. dostlar burada. Selvin İşi Sağlam, Banu Kabaş, Gülseren, Burcu, Simon Elliot, Lydia, Fransa'dan gelmiş Lydia. Biliyorum, Herkes biliyorum. burada. Fatma Yıldıran burada. Bütün dostlar burada. Peki biz de size çok güzel haberlerle geldik. Blok 3'ü çok seviyorum ben. Dinliyorum, severek dinliyorum. Kusura bakma şarkısının müdavimiyim ve pek çok güzel şarkısı var. Hepsini dinliyorum. Bu çocuk da 23 yaşında. 3 senedir çok meşhur ve çok büyük paralar kazanıyor. Babasına 15 milyon liralık bir cip hediye etti geçtiğimiz günlerde. Götürdü babasına teslim etti. Çok başarılı. Demiş ki düğünlerde şarkı söylemem. Ya ben bunu anlayamıyorum. Bak tamam her şey güzel Neden çocuğun ama söylemiyor? yani düğünlerde şarkı söylemek istemeyen şarkıcıları sadece bu çocuk bu arkadaş değil. Başkaları da var böyle. Anlayamıyorum ya. Ya o da bir iş, o da profesyonellik. Yani Yani çoğu aslında bakacak olursan az solistlerin çoğu düğünlerden çıkma. Yani Tarkan bravo. eskiden düğünlere çıkıyordu. İşte Biliyorsun. İpek Ya, Ünlü Koç farkı, İpek Can Bulat farkı. Bunun için İpek'le program yapıyorum. yani Öyle güzel bir nokta koskoca bir yakaladı ki. Tarkan düğün salonlarından çıktı. Yani kınanacak yahut da utanılacak bir şey değil ki bu. Bir daha Bir defa söylesene. şarkıcı Bir daha affedersin tuvalette söylesene. bile şarkı söyler. Bir daha Onun mekanı söylesene. yeri olur mu? Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, Seda Sayan. Bülent Ersoy da öyle mi? Bülent'i de bilirsin sen. Sen bilirsin. Ayrı söyle ne insan ayırır ne mekan ayırır. O sadece sesiyle var olduğu için. Düğün Ancak salonlarından, çay bahçelerinden çıkmış insanlar. Tarkan, senin şimdi yazlık evinin olduğu Çınarcık'ta. Evet evet Çınarcık'ta evet. çay Evet. bahçesinde Fatih şarkı Yürek söylüyordu. keza öyle. Evet, düğün salonlarında şarkı söylemek, şarkıcılık yapmak ki Yıldız Tilbe. Yani ne var bunda utanılacak anlayamıyorum ya. Yani şimdi ismini vermeyeceğim ama ben düğünüme de böyle 5 yıldızlı bir otelde yaptım. Yani şey geldi. Sanatçılar geldi. Yani o zaman o da bir düğün. Yani düğünün acaba kalitesine göre mi şey yapıyorlar? Şimdi mesela bu beyefendiyi çağırsanız bir havuz başı 5 yıldızlı bir otel düğününe sanmıyorum hayır desin. Gelir. Çünkü bence bunlar paraya endeksli olaylar. Ama ayıp yani. Şimdi ben bunu tabii bu insanlarla, bu arkadaşlarla çok uzun zamandır 45-50 senedir birlikte yol yürüdüğüm için neden öyle dediklerini biliyorum yapmayanlar. Ama para iyi olunca, para güzel olunca ve düğün kaliteli olunca hani 5 yıldızlı da değil de 7 yıldızlı falan denilen oteller falan var ya böyle 7 yıldızlı. Teknelerle, Boğaz'da da yatlarla var. Boğaz'dan Çok gittiği zaman bir Çırağan Sarayı'nda mesela ben e, şahsen sanatçı olsam hayır demem yani. yani bir de çok kaliteli müşteri olunca, düğün sahibi olunca önceden sözleşme yapıyorlar. Diyorlar ki repertuara karışmayacaksınız. Yazılı sözleşme. Çünkü abi onu da çalsana, abi şunu da söylemelisin falan diye böyle solistin üzerine düğünlerde yürüyenler oluyor. Bir Evet. de süre 45 dakika, bir saat kaç dakikaysa sözleşmede çünkü kafa kıyak insanlar geliyorlar 1,5 saatten evvel kalma. Bu kadar para verdik sana. 1,5 saat önce yani bunlar hep oluyormuş. O yüzden bu prensipleri koyuyorlar. Şimdi bu blok 3 de bunları duymuştur tabii sektörde. Daha çok genç ama o yüzden baştan tavrını koymuştur. Fakat düğünlerde paralar çok iyi oluyor. Yani Tarkan 2 milyon euroya gidiyor benim bildiğim
şeydeki Azerbaycan'daki, Kazakistan'daki zenginlerin düğünlerine katılıyor. 2 milyon Şey de euro. öyle, Sibel Can da öyle. Sibel Can da öyle. Bravo. Ebru Ama Gündeş de mesela öyle. bir Ebru Gündeş'i bir düğünde görmüyorum. Çok ilginç. Ebru Gündeş Mesela Ebru gidiyor. Gün ama Gidiyor, ben gidiyor. görmedim. Ben Dubai'ye hiç gidiyor, gelmedi İran'a bana hiç gidiyor, yapmadı. Irak'a gidiyor. Bizim ülkemizden Araplar, bahsediyorum yani. Türkiye'den bahsediyorum. Araplar ve şeyler, İranlıları çok istiyorlar Ebru Gündeş'i. Oralarda çok seviliyor. Onu Başka, az önce Instagram'da böyle surf yapıyordum. Gönlümün Efendisi diye bir şarkı var. Onu evet, Arapça söylüyordu Ebru. doğru Ebru Gündeş söylüyorsun. Arapça söylüyordu. Demek ki o zaman yani Araplara ithafen bir yerde çıktı o. Ama ben Türkiye içerisinde bir 5 yıldızlı, 9 yıldızlı bir otelde bir düğünde rast gelmedim. Ama bir Sibel Can'a denk geldim. Bir sünnet düğününde Kıbrıs'ta denk geldim. Yani burada tabii ki profesyonel düşünmeleri lazım. Bak Murat Boz gidiyor. Murat Boz'u özellikle açılış şarkılarında çok istiyorlar. Onun çok romantik şarkıları var ya. Ajda Pekkan gidiyor. Düğünde söyleyenler. Hadise gidiyor. Demet Akalın düğüne gidiyor. Ama gitmeyenler mesela Kenan Doğulu bile gidiyor. Fakat çok titizlenerek yani sözleşme koyarak Mabel Matiz kabul etmiyormuş. Allah Teoman Allah. kabul etmiyor. Teoman. Duman grubunu istemişler. Çok da iyi para vermişler. Duman'ı gençler çok seviyor ya. Her Evet, yaştan çok gençler. seviyorlar. Evet, Duman'ı da aşkları. ikna edemiyorlarmış. Duman da mesela düğünlere katılmazmış. Yani bu blok 3 benim diyor paraya da ihtiyacım yok diyor. Ben prensip insanıyım diyor. Ne bileyim ben 23 yaşında böyle prensipler koymuş. İyi de denilebilir, yanlış da denilebilir. Hı hı. Bence akarken doldurmak lazım yani ayırt etmeden. Doğru söylüyorsunuz. Evet, doğru vallahi. Canım, senin Demet Akalın'ı sevdiğini biliyorum. Demet Evet, Akalın çünkü burçtaşım benim. Burçtaşım olduğu için seviyorum. öyle mi? Ne burcuydun sen? Ben Boğa burcuyum. Demet Akalın da Boğa burcu. Çoğu özelliğimiz ortak bizim. Yani bizim kalbimizde bir kötülük yok. Ne varsa dilimizde vardır. Dilindin. He, anladım. Peki, bu televizyon kanallarına seslendi Demet Akalın. Ramazan Evet, ayında televizyon hocalarla alakalı değil mi? hocalarla alakalı. Biliyorsun sen Evet. gündemi yakın takip Evet, evet, ediyorsun. evet, evet. Sabahtan Evet. beri geziyorum zaten sosyal medyada. Demiş ki bu kadar parayı hocalara vereceğinize fakire fukaraya dağıtın demiş. Şimdi bunu eleştirdiler. Ama ben Televizyonlara diyor. eleştirmiyorum. Demet doğru söyledi bunu. Demet Tele- doğru söyledi. Doğru söylüyor. Yani biz zaten her şeyi biliyoruz. Dinimizin vecibelerini de yerine getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ne bileyim işte hocaların söyleyeceği şeylerden olarak ne bilebiliriz ki? Biz de biliyoruz yani her şeyi aslında. Gerek yok yani o kadar büyük afaki rakamlar var ki o ATV'de görüyorum ismini vermeyeceğim bir iki hocayı ve diğer kanallarda Beyaz TV'de eskiden rahmetli bir iki hoca daha vardı. Zekeriya hatırlar mısın? Tabii Arif tabii. Aslan vardı. Uçan Kuş TV'de çıkardı. Evet Büyük evet evet. ilahiyatçılar. Tabii tabii. Bunlar da çıkarlardı. Ama ben aynı fikirdeyim. Yani bu kadar para verilmesine gerek yok. Bence fakir fukaraya dağıtılsın bunlara verilen para. Bence daha makbul. Demet Akalın haklı. Doğru Evet. söylemiş kadın. Demet Akalın'ın burada haklı olduğunu pekiştiren bir ayrıntı var. Bak cümleleri içinde. Ramazan ayında televizyon kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı fakir fukaraya dağıtın. Ben razıyım geçen seneki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor. Yani her sene hocaların söyleyeceği aynı şeyler. Aynı Bir şey. dahaki sene Değişik bir yeni şey ne yok. Doğru, çok söyleyebilir ki? doğru. Çok Bir dahaki doğru. sene yeni ne Şimdi, koyabilir ki üzerine? Değil hayır, mi? dinle alakalı yeni bir kural kaide gelmiyor. Olan şey sabit zaten. Kur'an-ı Değişen bir Kerim şey yok. Kur'an-ı Kerim zaten ortada belli. Yüzyıllar evvel inmiş. Yani 10 sene evvel söylediklerinle şimdi söyleyeceklerin arasında hiçbir fark olamaz ki. Değil mi? Tabii Her ki. sene Tabii yeni tabii. her sene yeni programlar çekmeye, yeni hocaları yeni bir şeyler söyletmeye ne gerek var diyor. Yani israf diyor. İsraf. İsraf Müslümanlıkta günah değil mi? Günahtır. Evet. Müsriflik. Müsriflik Müsriflik günahtır. Çok günahtır hem de.
Doğru söylemiş. Ben bile aynı fikirdeyim. Yani bu kadar kanallarda bu kadar hocaları getirip de çok afaki rakamlar verip de onları oraya, ya biz hepimiz dinimizin her şeyini biliyoruz. Çok doğru söylüyor. Yeni bir kural yok. Kur'an-ı Kerim'de değişiklik yok. Herhangi bir şey gelmeyecek ki. Olamaz Sureler zaten. de aynı, ayetler de aynı. Bilmediğimiz bir şey yok. Evet. Yok yani yine hocalar oraya çıksın konuşsun ama geçen seneki, evvelki seneki, bir önceki seneki programlar tekrar verilsin. Yine o yayınlar o saatlerde yapılsın. İftarda yapılsın, sahurdan önce yapılsın, Öyle iftardan sonra yapılsın. yapılsın. Evet, anladım ama geçmiş programların tekrarı olsun Tekrar diyorsunuz siz. olsun tabii. Öbür türlü Evet, israf haklısınız oluyor. tabii yani. Çünkü biz Türkiye olarak her şeyde tasarruf etmek zorundayız. Ekonomimizin hali ortada. İnsanlar, emekliler yardıma muhtaç. Bir sürü insan var. Yani çocuklar okulda, kantinde olmuş bir tost 200 lira, 150 lira, 200 lira. Yani aileler çocuklarını Evet aç. doğru. Bugün benim kız söyledi. Anne dedi okulda dedi bir tost dedi 150 TL dedi. Tabii. Ben şaşırdım. Her Şaşırdım. aile tabii her aile bu harçlıkları veremiyor maalesef. Onun yerine ihtiyacı olan ailelere yardım yapılsın diyor Demet Akalın. Yanlış bir şey söylemiyor. Ya sen Doğru. çok seviyorsun Yıldız Tilbe'yi ama maalesef Besteleri, şarkıları, fiziği. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Yıldız Tilbe çok güzel bir kadın değil. Ama o vücut kimsede, genç kızda yok. Bu kadar zarif, bu kadar fiziğine dikkat eden herhalde yemiyor diyorum kadın. Yani besteleri çok güzel. Yıldız, ben severim Yıldız'ı, gerçekten severim. Ve Kıbrıs'ta bütün sanatçılardan ziyade Yıldız Tilbe geleceği zaman sold out yapar, biliyor musun? Sold out yapar. Yani bir tane boş bir sandalye bulamazsınız. Bu kadar revaçta. Ve biliyorsunuz menajeri de Haluk Şentürk. Ve çok eski arkadaşı, eski dostudur Haluk onun. Yani Yıldız başka bir şey ya. Yıldız'ın kitlesi başka bir şey. Farklı bir kız o. sen Kıbrıs'ta en çok kimi izlemeyi seviyorsun? Kıbrıs'ta bütün Ya sanatçılar geliyor gülersin oraya. şimdi yani ama ben yaşım icabıyla Meritlere gelen Levent Yüksel'i çok seviyorum. Benim çünkü dönemimin şarkıcısı. Ama o Belki aşk yaşlandı, şarkıları. yaşaldı ama şarkılar beni çok böyle içten içten parçalıyor. Dolayısıyla onu çok seviyorum. Sonra Soner Olgun'u çok seviyorum. Çok güzel, iyi bir Atatürkçüdür. Çok güzel bir adamdır. Yani Soner Olgun'u da çok farklı görürüm. Onu seviyorum. Arabesk çok fazla dinlemem. Serkan Kaya'yı da biraz İbrahim Tatlıses'e benzettiğim için arada gidiyorum. Artık çok da açıkçası çok da fazla gitmiyorum. Bunlar yani başka zaten değişik bir şey yok. Ajda'yı zaten bir ekol olduğu için genelde Royal'de, Merit Royal'de dinliyorum, izliyorum ve seyrediyorum. Onun haricinde Simge Sağ'ını çok beğenirim. Simge'yi de beğenirim. Deli Simge'yi kız. de Çok beğeniyorsun. beğenirim. Çok beğenirim Simge'yi. Simge Sahnesi de güzel. başarılı bir solist Ama çok Simge. eskiden bir otel vardı. Şimdi satıldı orası. Rox Otel diye bilirsiniz. Yani Mehmet Biliyorum. Ali Erbil'le Seda Sayan aslında orayı Rox Otel yaptı. Öyle söyleyeyim. Doğru. Onlar gitti, Rox bitti. Yani her şeyin bir sonu var. Başı ve sonu. Mehmet Ali Erbil'le başladı bu ve bitti. 2000'li yılların başında Rox Evet, Hotel oldu. evet, 2000'li yılların başında. Hatta Mehmet Ali Erbil o 6 aylık evliliğini orada yapmıştı, değil mi? biliyorum. Zaten Kızın otel onun gibiydi. Ben Mehmet Ali'yi hiçbir yerde aramazdım. Direkt Rox'a gittiğiniz zaman Mehmet Ali'yi görüyorsunuz zaten. Kasino içinde değil, lobide oturur, bahçede oturur. Keyifli bir adam ya. Mehmet Ali çok keyifli bir adam. Çok espritüeldi, çok güzel. Yani o Rox gerçekten Mehmet Ali vesilesiyle Rox oldu, öyle söyleyeyim. Sonra tabii Sahip Ertan Bey rahmetli oldu. Nur içinde yatsın, çok iyi bir insandı. Benim de apartman komşumdu bu arada. Ertan Bey vefat ettikten sonra eşi Havva Hanım zaten işletemedi. Otelin gerçek sahibi olan Şakir Bey'in oğlu da Daren'de şu anda işletmesini harika bir şekilde de yapıyor. sen o zaman Rox'a çok gidiyorsan Süha Özgermi'yi de çok görüyordun orada herhalde. Süha Bey hatırlıyor Eskiden musun? görüyordum. Evet, herkes Eskiden. oradaydı. Deniz Seki oradaydı. O zaman o Hüsnü Şenlendirici ile birlikteydi. Çok görüyordum. Hepsini görüyordum Rox'ta. Hepsini Yani görüyorum. 14 sene önceden bahsediyorum ben. Tabii tabii. Sonra bitti tabii. 14 sene önceden bahsediyorum. Ondan Evet. sonra bitti.
Şimdi Ya. Yıldız Tilbe hastaneye kaldırıldı Nişantaşı'nda Amerikan Evet, Hastanesi'ne bugün. dinledim onu da. Hı hı. Evet, evet. Yüksek tansiyon nedeniyle beni hastaneye getirdiler demiş. Koluma bir şey taktılar demiş. Koluma ne takarlar? Holter takarlar. Bütün gün ölçecekmiş tansiyonumu demiş. Holter takarlar. Kalbime de baktılar. Tansiyonumu düşürmeye çalıştılar. Tansiyonum çıkıyor demiş. Eee, iyi bakmıyor galiba Yıldız Tilbe sağlığına dikkat etmiyor galiba ya. Ha, ne diyorsun? Tansiyon ama artık bizim yaşlarımız, bizim 60 jenerasyonumuzun artık yaşında. tamam işte yani o jenerasyon artık sağlığına dikkat edecek. Tabii ki, tansiyon çıkar, şeker çıkar ama o öyle çok şekerli beslendiğini düşünmüyorum onun. Çünkü çok fit gerçekten. Sağlığına dikkat etmiyor. Sadece sağlık da yemek içmekle olmuyor bu arada. Tabii. Yani yok işte ben sağlığıma dikkat ediyorum, yemiyorum, diyet yapıyorum. Öyle olmuyor. Ama, Yıldız Tilbe, sağlığına gerçekten dikkat etmediği bariz belli. Çok ciddi bir olay mı bu? Bunu çok açıkçası araştırmadım. Bilmiyorum da. Nedir durum? Tansiyonu mu yüksek? Ama hastaneye yatmak istememiş. Kalkmış, daha sonra ayrılmış hastaneden. "Ben kendime dikkat ederim." demiş. O zaman demişler, "Sana holter takacağız. 24 saat sonra geleceksin, holteri çıkaracağız, bakacağız." demişler. Hangi saatte kaça yükseldi tansiyonun, ne oldu durumuna, ona göre sana ilaç, tedavisine geçeceğiz. Ama yani aniden de yükselebilir. Dikkatli olman lazım demişler. Yıldız Tilbe çok ciddi hissetmeseydi hastaneye falan gitmezdi o. Kendi kendine kaynana, ilaçlarıyla, koca karı ilaçlarıyla kendi kendine iyileşmeye çalışıyordu. Demek ki bu sefer düşüremedi tansiyonunu. Eee, geçmiş olsun diyelim, ne diyelim? Bence bir şey söyleyeyim mi? Bu tansiyon yüksekliği de birazcık şeyle orantılı yani stresle, yoğun çalışmak, yorgunluk, aynı zamanda üzüntü. Aslında her şeyin başı stres. Yani sadece o değil. Bak mesela ben yayınlarımda 2 gündür farkında mısın? Sakin konuşuyorum. Çünkü ben, gerçekten vertigo hastası oldum. 4 gün içerisinde. Benim uyanırken başım dönüyor, midem bulanıyor tüm gün içerisinde. Biraz strese ve yorgunluğa yorumladım bunu. Onun için de çok da tansiyonum da yükseliyor buna, doğal olarak, yani, endeksli olarak. Bugün nasıl uyandın? Sabah uyandığında döndü mü yine? 5 baş dönmesiyle uyanıyorum. Sanki 9 şiddetinde deprem oluyor kafamın içerisinde. Ayakta duramıyorum, bir yere tutunup yürüyorum ve mide bulantısı. Ben anlamadım, hayatımda ilk defa başıma geldi böyle bir şey. Aman, 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 dikkat et kendine ya. Dikkat et. Peki, şimdi Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 17 sene oldu evlilikleri. Hı hı. Evlerinde 3 köpek, 5 tane kedi evin içinde, ve, bahçede de baktıkları pek çok kedi varmış. 20 tane hayvanla birlikte yaşıyorlar. Ya, Heh. 3 köpek evde ve 5 kedi evde, evin içinde. Bahçedekileri hadi boş ver. Evin içinde 5 kedi fazla değil mi ya? 3 köpek. Şimdi He? şöyle söyleyeyim, biliyorsun ben Pınar'ı çok severim. Uzun Evet. yıllardır da hep onları böyle müdafaa etmişimdir evlilikleriyle alakalı. Hayvanseverlik başka bir şey ama evin içerisinde o kadar hayvanın olması bir defa sağlık açısından tehdit edici bir şey, bir unsur. Çünkü, köpeklerden, kedilerden geçen bir sürü hastalıklar var. Var. Dolayısıyla ben, tabii ve bunların, diyecekler ki belki, "A, bunlar işte biz hastanelere veterinere götürüyoruz, aşıları tamam, işte iç parazit, dış paraziti tamam." Ben gerçekten hayvanlarla çok ilgili olduğum için söylüyorum ama bu kadar hayvanın, sonuç itibarıyla biliyorsunuz yani bunların tükürüklerinde mikrop olabilir, tüylerinde olabilir, kist yapabilir akciğere. Ya, o kadar hayvan riskli. O, yani bahçe içinde olmuş olsaydı bence daha sağlıklı olurdu diye düşünüyorum. Yanlış, tasvip etmiyorum. Yani, 3 köpek hadi evleri çok geniş olabilir filan da 5 tane de kedi ona ilaveten, yani ne kadar fazla oluyor ya. Bir kere onların, çiş kaka takibi başlı başına bir iş. Herhâlde yardımcıları filan var kediler, köpekler için diye Ama düşünüyorum. yardımcı olsa neye yarar? Yani yardımcı ne yapabilir ki? Kedi köpeğin virüsünü mü engeller? Onlarda gerçekten virüs var. Yani bunun bakımla falan alakası yok. Veterinerle hiç alakası yok. Ev içerisinde o kadar kedi köpek risk içerir. Bir defa Hımm. mikrobal bir enfeksiyon içerir. O kadar yani bir defa tüyleri bunların havalarda uçuşuyor.
Bak ben bile Bilal abi, inan bir cihaz aldım. Nemlendirme cihazı ve hava temizleme cihazı. Eee 7/24 evde çalıştırıyorum. Çünkü o tüylerden korkuyorum. O maazallah bir beyine gittiği zaman, o beyine yerleştiği zaman artık bunun kurtuluşu falan yok. Bu tüy yutarsın beyine gider. Ciğere yapışır. Anlatabiliyor muyum? İşte kist böyle olur. O yüzden Özellikle riskli. özellikle kedilerde, özellikle Ama kedilerde Caner yazmış bak, kedide olan virüs insana bulaşmıyor diye. Caner'cim kedinin tüyünden geçen virüs bulaştığı zaman maazallah kesinlikle ve kesinlikle kurtuluşun yok yani. Allah korusun, Allah korusun. Dilek Şenyurt mu burada? Dilek Şenyurt mu? Demin gördüm hızlı geçti. Caner merhaba Caner. Ümran burada galiba değil mi? Ya ışık karşıdan geliyor. Bugün ters ışık çok kuvvetli. Tam okuyamıyorum yazıları. Peki bu Sevdiğim Sensin dizisi Star'da bayağı reyting alıyor. İkinci bölüm de çok iyi reyting aldı. Şimdi orada Dicle karakteri köyden indim şehire vardı eskiden. Sen Tamam. bilirsin. Hı hı. Dicle karakteri de köylü kızı, taşra kızı Güneydoğu'dan orada askerlik yapan çocukla evleniyor. Çocuk orada ona nikah yapıyor. Kız 20 yaşında hiç köyden çıkmamış. İlçeyi bile görmemiş. İstanbul'a getiriyor onu. Çocuk İstanbullu. Denizi görünce çok seviniyor, şaşırıyor. Denizi gidiyor, kokluyor suyu, deniz suyunu falan. Ve şimdi yürüyen merdiven sahnesi var. Yürüyen merdivenlerde hep hayal edebileceğiniz sahne. Bu düşer miyim, düşerim, bu nasıl yürüyor, bu nasıl gidiyor filan. Merdivenleri adım atmaya korkuyor. Bunu verdi dizide. O sevdiği çocuk kocası hadi gel diyor, gel korkma diyor. Bir şey olmaz, düşmezsin diyor. O bir şey yapıyor böyle tedirgin çocuk. Şimdi bunu sosyal medya yıkılıyor. Ya böyle çocukça sahne mi yazılır? Böyle basit sahne mi olur? Böyle hikaye mi olur filan falan diye. Eee, Ne diyorsun? Yani böyle bir şey zaten çocuk kızın şeyine uygun, hikayesine uygun. Şehre ilk defa geliyor ve yürüyen merdiven görünce tedirgin oluyor. Doğal değil mi sence? Bunda bir anormallik var mı sence böyle bir şey yazılmasında senaryoda? Yani bence anormal bir şey yok. Köyden gelen insan yürüyen merdiveni gördüğünde şaşırabilir. Biz bile yürüyen merdiven ilk geldiği zaman şaşırmıştık. Köyde olmamıza gerek yok ki şehirdeyken şaşırdık biz buna. Yani düşün. İlk gördüğün her şeye şaşırırsın. Yani bence bir anormalite yok burada. Çok doğru. Ankara'da 1968 senesinde gördüm ben ilk kez. 1968 GİMA, Ankara'nın tek yüksek binası. GİMA Alışveriş Merkezi Kızılay'ın Vardı o göbeğinde. zaman. Gima vardı doğru. Dia, Gima, Evet, GİMA Kızılay'ın Diyasa. göbeğinde. Orada yürüyen merdiven vardı. Onu görmeye gitmiştim. GİMA açıldığı zaman yürüyen merdiveni. Ben de Hı hı. hayret etmiştim. Çok ilgimi çekmişti ve bayağı tedirgin olmuştum binerken. İlk 9-10 yaşında çocuğum ilk binişimde. Ben de senin gibi düşünüyorum. Bunu yazmak da doğru yani. Evet. Senaryoda böyle bir şey yazmak da doğal ama sosyal Evet doğal medyada tabii ki. ya Z kuşağı nasıl tepki gösteriyor şimdiki genç çocuk? Tabii onlar her şeyi doğar doğmaz gördükleri için, dijital Çok doğru ortama söyledin doğdukları Bilal abi. için. O kadar şanslı bir kuşak ki bu. Z kuşağı ile alfa kuşağı dünyanın en şanslı kuşağı. Gerçekten. Yani bizim 50 sene sonra, yarım asır sonra gördüğümüz her şeyi doğduğunda gördü hepsi. O Tabii yüzden çok şanslılar. Yani dijital eskiden mesela zaten çoğu da çok akıllı. Niye? Şimdi eskiden doğumlarda herkes hamile kalabiliyordu. Çünkü hormonlu yiyecekler yoktu. Ama şimdi dikkat edersen hamile kalma olasılıkları da azaldı. Her önüne gelen tüp bebek yapıyor. Şimdi tüp bebek demek en güzel hücre, en seçilmiş hücre, her şeyin en mükemmeli demek. Ortaya çıkan çocuklar da bir farklılar. Zaten zeka seviyeleri yüksek, akıl küpleri. Bir de bunların yaşadığı ortamlarda var olunca değişik bir şey çıkıyor ortaya. Düşünebiliyor musunuz? 50 küsur yaşındayım. 12 yaşındaki kızım bana akıl veriyor. Bu böyle olmaz. Aha, anne bunu bilmiyor muydun? Kızım ben nereden bileyim ben bir termosun 40 saat işte geçen gün bir mevzu oldu. Kızım dedim ben nereden bileyim bir termosun 40 saat kahveyi sıcak tuttuğunu. Ben ilk defa senden duyuyorum. Anne sakın beni rezil etme diyor. Bunları diyor bil diyor sana öğreteyim diyor.
Bir termos varmış, ismini vermeyeyim, reklama girer, S harfiyle başlıyor. İçine soğuk bir şey koyduğun zaman 30 saat, sıcak bir şey koyduğun zaman da 2-3 gün sıcak tutuyormuş. Aynı koyduğun gibi muhafaza ediyormuş. Ben bilmiyordum. En Benden istedi fazla bunu ben en setini. fazla Nasıl da 7-8 pahalı. saat 7-8 saat sıcak tutanı biliyorum. 40 saat 2 gün ilk defa duydum ben de. Evet, maalesef var ve renkleri Teknoloji var böyle. Fuşya rengi, moru var, beyazı var, pembesi var. Bütün çocuklar, herkesin elinde. Bağdat Caddesi'nde yürü. Yürürken bir moda olmuş. Koca bir de 1 litrelik kocaman da bir şey. Hayatta ben onu taşımam. Şu kadar bir bardak olsa okay. Koca bir şey. Pipeti de var. Herkesin elinde ondan. 2 gün tutan öyle mi? Sıcak Tabii, koyduğun gibi tabii, 2 gün. tabii, tabii, tabii. Güzel güzel bir teknoloji. Herhalde şeyden NASA'dan Çinliler aldık herhâlde. çıkarmış ama Amerika. Made in USA yazıyor altında. Tamam. Anladım. Enteresan tabii şimdiki gençler bambaşka. Şimdiki evet, çok akıllılar, çok zekiler. Çok. Dediğin gibi bir de bu tüp bebek olayı dahi çocuklar yetişiyor. Aynen doğru Evet. söylüyorsun. Yani Evet, dikkat ediyor musun mesela Down sendromu azaldı, hiç yok oldu. Özürlü çocuklar çok fazlasıyla doğmuyor. Bilinçli aileler artık çünkü amniyosentez yaptırıyorlar anne karnındayken bebeklere. Dolayısıyla tüp bebek geldi. Gerçekten bazı şeylerde genetik olsa bile şey yapıyorlar, müdahale ediyorlar. Gene müdahale ediyor. Kız mı istiyorsun, erkek mi istiyorsun? Hangi burçta doğmasını istiyorsun çocuğun? Hangi tarihte doğmasını istiyorsun? Şimdi ben bir astrolog olarak bana gelen danışanlar soruyor, biz tüp bebek yapacağız. Hangi ayda doğsun çocuk? Hangi ayı öneriyorsunuz? Hangi ayda hamile kalmalıyım diye soranlar var bana. evet. Bu söylediğinin uygulaması yasak aslında kanunen. Fakat, gizli gizli yapıyorlar. Kız mı istiyorsun, erkek mi istiyorsun bunu tayin edebiliyorlar. Kıbrıs'ta yasak değil, Türkiye'de yasak. Ama Evet. ve lakin yine parayı bastırırsan özel hastaneler gayet de mükemmel yapıyor bunu. Yapıyor. Genetik mühendisleri işte bunun için Evet, var. Yani evet. onlar 3 zaten bu tane tüp mi bebekte istiyorsun, 5 tane mi istiyorsun, kaç çocuk istiyorsun? Kaçı kız, kaçı erkek hepsini yapıyorlar. Paradan hepsini haber yapıyor. verin siz. Hepsini yapıyorlar. Bir de senin çok sık gittiğin Kıbrıs'ta bunun ticareti yapılıyor. Gürcistan'da yapılıyor. Ben Kıbrıs'taki tüp bebek olaylarına açıkçası çok güvenmiyorum. Evet, Çünkü bir dönem gazetelik ve haberlik oldu bu konu. Üniversitedeki genç kızlar parasız kalıyorlardı. Ailelerinin maddi durumları düşüktü. Dolayısıyla bunlar bir kestirme yol bulmuşlar. Tüp bebek merkezlerine gidip yumurtalarını satıyorlardı. Dolayısıyla bu çok büyük risk içeren bir şey. Ben bunu çok da tasvip etmiyordum açıkçası. O yüzden Kıbrıs'taki bebek, Kıbrıs'a niye gidiyorlar? Ya babanın hücresi yok ya annenin hücresi yok. Şimdi annenin de babanın da hücresi var ise Türkiye'de yap. Ne gereği var ki Kıbrıs'a ya da yurt dışına? Ya da Arnavutluğa. Niye gidiyorsun yani? çok doğru söylüyorsun. Ya Brezilya'da kadıncağız bu ünlü bir fenomen orada, influencer ve model Meme aynı zamanda. Bianca okudum onu da. Bianca Diaz, Bianca Diaz meme küçültme operasyonu oluyor 27 yaşında ve operasyon olduktan 18 gün sonra akciğerine emboli atıyor. Yan etkisi, estetik operasyonun yan etkisi. Vefat ediyor, kurtaramıyorlar kadını. Komplikasyon gelişiyor. Yani bu estetik operasyonların böyle az da olsa maalesef hayati riski var. Senin hiç çevrende başına geldi mi? Şahit oldun mu böyle bir olaya? Yani riski var tabii, olmaz olur mu? Ben de bir süre estetik yani yüzüm hariç vücudumda çok estetik ameliyat yaptırdım ama bir daha dünyaya gelsen yaptırır mısın deseler ben asla yaptırmam. Bir defa hem leke bırakıyor kaloid, hiçbir şekilde hiçbir estetik operasyonunun, "Yok bende leke yok, işte hiçbir iz yok." falan bunların hepsi hikâye. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Bir defa risk içeren şeyler. Küçücük bir bademcik ameliyatından bile eskiden ölen insanlar vardı hatırlayın. Kaldı ki meme protezi çok önemli bir konu. Bu meme protezinin içerisindeki madde patladığı zaman direkt kana karışıyor. Allah muhafaza. Kana karıştığı zaman zaten anında hastaneye gitmeniz lazım ve kendi doktorunuza acaba ulaşabilecek misiniz? Çünkü o an bir estetik cerrahı uykuda olur. Gece başınıza geldi. Nasıl ulaşacaksınız doktorunuza? Çok riskli. O yüzden ben tasvip etmiyorum. Tamam protez, olmuş ama ne oldu da bu kız öldü? Yani meme operasyonunda ne olmuş? Ben burayı anlayamadım. Operasyondan sonra bu hastanede 2 gün kalıyor. Meme küçültme ve kaldırma operasyonu.
Sonra taburcu olduktan sonra eve gidiyor. Evde 18. günde fenalaşıyor. Hastaneye kaldırıyorlar tekrar. Atar damarlarda pıhtılaşma olmuş atar damarında. Akciğere giden atar damarında emboli atıyor ve kurtaramıyorlar kadını. Küçücük bir operasyonun bile emboli riski var. Yani yok efendim çorap morap giydiriyorlar. Emboli çorap falan onlar da hikaye. Ben onlara da inanmıyorum yani. Evet. Çünkü çok var öyle benim arkadaşlarımdan gerçekten. Benim bir arkadaşım vardı. Tüp mide ameliyatı oldu. 3. günü vefat etti. Eks oldu. Yani hiçbir ameliyatın garantisi yok. Allah'a emanetsiniz. O yüzden yani mecbur olmadıkça bu ameliyatları olmamanızı öneriyorum. Gerçekten mecbur olmadıkça olmayın. 2 tane evladı vardı. Zaten son doğumdan sonra memeleri sarkmış. Onları toparlatmak için bu ameliyatı olmuş Ya kadıncağız. biraz da bu estetikler de şans işi biliyor musun? Ya bazı doktorlar var yüz estetiği yapıyor. Ve hepsi aynı sanki aynı fabrikadan çıkmış gibi. Hepsi aynı. Dudaklar aynı, burun aynı, surat aynı. Hepsi aynı. Yani bilmiyorum ben estetiğe karşı değilim. Asla değilim. Evet. Ama risk içeren şeylere çok karşıyım. O yüzden her şeyin bir yaşı var, zamanı var. Bence çok genç yaşta yaptırmış bu operasyonu. Evet. Allah toprağını bol etsin diyelim. Peki Mert Ramazan Demir OGM Pictures için Show TV'ye çekeceği Delikanlı dizisi Benim hazırlıklarına yüzümde estetik yok. Ay çok güldüm. Burak yazmış. Senin de yüzün estetik. Ah Burak öyle mi görünüyor? Beni ne kadar mutlu ettin biliyor musun? İnan parayı 2-3 kuruş parayı bir araya getirip de yaptıramadım. Çünkü anormal para istiyorlar. Hayır estetik yok bende. Botoks var. Asla yok. Asla. Olsa böyle sarkıp oyuna gezmem. bende hiçbir şey yok Burak. Bende hiçbir şey yok. OGM Yok yani. Pictures'ın Show TV için Yüzünün her yerinde estetik var diyor. Ay öldürecek beni bu. OGM Bilal Pictures abi gerçekten yok. Beni çok mutlu etti ama biliyor musun? Yani aslında bana böyle beni böyle yermeye çalışırken, üzmeye çalışırken mutlu etti beni. çok Farkında değil o. o halde diyor çok güzelsiniz Burak diyor. teşekkür ederim. Gerçekten yok. İnan yok. Hiç saklamam biliyor musun? Gerçekten yok. Yaptırmak istiyorum. Göz altlarım çöktü. Boy bak buralarım sarktı. Ama inanılmaz büyük bir para istiyorlar. Her doktora yapılmaz bunlar. Yaptırılmaz. Ya. Caner diyor ki çok uyumlusunuz diyor. Hiç Caner birbirimizden haberimiz yok Ay, evet giyinirken. İnan vallahi bilinçsizce bir an tesadüf açtık bu. tesadüf Caner tesadüf. Peki toparlayalım. Buraya çok teşekkür ederim. Toparlayalım. Sağ ol. Vaktimiz Güzel azalıyor. kalpler. Yayın saatimiz bugün biraz kısıtlı. Mert Ramazan Demir OGM Pictures'la Show TV için dizi çekecek. Delikanlı dizisi çekecek ve Zeynep Günay ile Recai Karagöz yönetecekler. Oyuncu kadrosu artık tamamen oturdu. Salih Bademci, Mina Demirtaş, Devrim Yakut da katıldı. Melis Sezen başrolde Melis Sezen'le Mert Ramazan Demir. Melis Sezen için hem güzel değil diyorlar hem de oyunculuğunu beğenmiyorlar ya. Sosyal Evet ben medyada de duydum bunu. Melis evet Sezen için öyle söylüyorlar. Güzel değil diyorlar. Ben baktım. Güzellik göreceli bir kavramdır. Bence gencecik bir kız. Yani bunun güzellikle ne ilgisi var? Genç bir defa. ama Mert Yani Ramazan Demir gibi bir delikanlının yanında ay gibi şimdi parlayan bir Mert'le delikanlının yanında mukayese kabul ay etmez. gibi parlayan bir partner olması Mukayese lazım. kabul Öyle etmez. deme yani. He? Pardon. Evet mukayese kabul etmez. Ben Melis'in doğum haritasına baktım biliyor musun? 2 Ocak doğumlu. Var mı bir ayrıntı? Lütfen Oğlak söyle. burcu, inatçı. Hı? Ne burcu? Oğlak burcu. 2 Ocak. Yanılmıyorsam 2 Ocak'ta evet. Yine de kontrol etsin şeyler. Öyle hatırlıyorum. Bazen kafam bulanık oluyor, unutuyorum ama o kadar çok insana bakıyorum ki gün içinde doğum haritasına. 2 Ocak tarihinde Oğlak burcu inatçıdır. Tuttuğunu koparır ve eğer ben bu işi yapacağım dediyse o işi mutlaka kotarır. Sonunu noktalar. O kızda öyle bir enerji görüyorum. İnatçı, isyankar, asi, yırtık. 4'ü bir arada. Yapma ya. Güzellik ne yapacaksınız ki? Güzel olsa ne olacak? Mert Ramazan Demir başka bir şey tabii. Onu hiç konuşmaya yani konuşmuyorum dahi. Hepiniz biliyorsunuz Mert Ramazan'ı. Evet, şimdi Yusuf karakteri sert ama yaralı,
sert ama yaralı olarak tanımlanan, yoğun duygusal ve iz bırakacak, hafızalarda iz bırakacak bir karakter diyorlar arkadaşlar. Ve A, hoş Melis geldin Arzucuğum, hoş geldin canım benim. hoş Merhaba, geldin, nasılsın? hoş Diyor ki geldin. Arzu, Bilal Özcan'ın da haritasını çok merak ediyoruz diyor. Öyle mi diyor? Evet. Peki. Melis Sezen ile partnerliği çok merak ediliyor. Mert Ramazan Demir'in uyuşup uyuşmayacakları. Ve arkadaşlar bu Delikanlı dizisinin sezonun en iddialı yapımı olması bekleniyor. Sadece duygusal ve sadece dram ağırlıklı değil, aynı zamanda hızlı ve tempolu bir dizi olacak. Hızlı ve tempolu, çok duygusal bir dizi olacak. Afra Saraçoğlu'nun dizisini acaba geride bırakacak Rakip mı her olabilir Bilal anlamda? abi. Bak bir Efendim, şey söyleyeceğim. söyle. Afra'nın dizisine rakip olabilir. İkisi çarpışabilir. Bak bu kız iyi bir oyuncu. Yani sen dedin ki az önce oyunculuğunu beğenmiyorlar. Ama ben bunu araştırdığım zaman, baktığım zaman soruyorum da izleyenlere. Biliyorsun dizi izlemem ben. Sorduğumda yani bu kızla ilgili olumsuz bir şey söylemiyorlar. Sadece güzelliği, çirkinliğiyle ilgili yorum yapıyorlar. Ama ne bileyim yani ikisi rakip olacak bence öyle söyleyeyim. Arzu Altıntaş da Belki buradan de bak konuları doğru söylüyor Caner. Konuları aynı değil. Evet iki dizinin de konuları aynı değil. Ama ve lakin iki dizi de çarpışır. Sırf neden biliyor musun? Mert Lafra'dan dolayı çarpışır. Mert Afra'dan dolayı. Arzu Altıntaş'a buradan çok selamlar, çok sevgiler. Yarın Arzu Altıntaş'la yayın yapacağız. Mert ve Afra'dan dolayı diyorsun, iki dizi çarpışacak Tabii. diyorsun. Bakalım reytingde hangisi daha öne geçecek? Ve Afra Saraçoğlu'na gece arkadaşlar, Bir de muhabirler, bak çok güzel bir soru sormuş Elif Hanım. evet, Aynı yapım, aynı güne nasıl koyuyor anlamadım diyor. Zaten buradan anlamanız lazım. Bilinçli yapılmış bu. yani bunu bilerek Çarpıştırmak yapıyorlar. için tabii tabii tabii. Bilerek Rating için yapıyorlar. yapıldı bu. Bilerek yapıyorlar bunu. Bilerek yapıldı bu. Tabii. Kanalların da işine gelirse mesele yok. Afra Saraçoğlu'na rastlıyorlar muhabir arkadaşlar ve Afra Saraçoğlu'na sorular soruyorlar. Afra Saraçoğlu da hem konuşmak istemiyor ama çok tatlı cevaplar veriyor. Dizi çok güzel ilerliyor. Neler söylemek istersiniz diyor. Çok güzel ilerlediğini söylemek isterim diyor kahkaha atarak. Yani çocuğa ya sorma bana soru ama işte madem sordun ben de senin sorunla cevap vereyim sana der gibi. Çok şirin olmuş. Afra Saraçoğlu'nu dizi dışında görmeyi çok özlemişti onu sevenler. Dizide görüyorsun rol yaparken ama özel paylaşımlar yapmıyorlar. Uzun zamandır ne Mert ne Afra yapmıyor. Hayranları da onlardan özel paylaşımlar bekliyorlar. İşte bu muhabir arkadaşların ayaküstü soru cevapları olmasa hiç göremeyeceğiz onları. Dizideki sahnelerde aksiyon var, kaçırılma olayları var diyor muhabir. Aa, evet evet, her bölüm türü değiştiriyoruz diyor Afra. Kenan İmirzalıoğlu'nu soruyorlar. İşte pek bir şey demiyor. Set dışında ne yapıyorsunuz? Görüşüyor musunuz diyorlar. Evet, sette vakit Muhabirlerin geçirdiniz. fix olayları bunlar. Muhabirler çünkü bir dedikodu çıkaracaklar. Magazinsel boyutunu olayın. Hiç Afra dışarıda Kenan'la görülebilir mi ya? Siz aklınız fikriniz alıyor mu bunu? Yani alabiliyor mu? Zaten bazı kurallar var. Mert tarafından konulan kurallar. Hiç dikkat etmiyor musunuz izlediğinizde diziyi? Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nu çok seviyor. Afra Saraçoğlu da Mert Ramazan Demir'i çok seviyor. Zaten onların özel hayatı onlara özel. Zaten o konuda hiç dışarıya bir bilgi sızdırmıyorlar. Asla. Yani bizden başka da onların yaşantısını konuşabilen yok. Çünkü ancak Hayır hiç kimse konuşmuyor. biz bir Evet. şekilde bilgileniyoruz ve bunu aktarıyoruz seyircilerimize. Peki, çok teşekkür ederim yayınıma katıldığın için. Ne Şimdi demek, ne bak, demek. Ben teşekkür ediyorum. evet, İzleyicilere de buradan selamlar ve çok güzel bir hafta sonları diliyorum. Bugün maç var. Ne düşünüyorsun bu maçla ilgili olarak? şu anda berabere devam ediyor Konyaspor Galatasaray maçı. Ya oradan bir de onu Bakalım, takip ediyorsun yayın yaparken. bir yandan takip Bilal ediyorum. abi. Önümde bilgisayar Alem açık. adamsın vallahi. Neyse Evet, salı günü görüşmek üzere. Hepiniz görüşmek üzere. eee, esenlikle kalın. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Hepinize de şimdiden iyi Ramazanlar diliyorum.
Hoşça kalın. Hoşça kalın, sevgiler. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için.